tılsım-ı kainatı keşfeden, Kur'an-ı Hakîm'in mühim bir tılsımını halleden 30. söz. Ene ve zerreden ibaret bir elif, bir noktadır. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat, enenin mahiyet ve neticesinden, ikinci maksat, zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder. Birinci maksat, Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna'l emanete ale's semawati vel ardı vel cibali feebeyne en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalaha'l insan. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki, gök, zemin, dağ, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir vecihi, enedir. Evet, ene, zamanı Adem'den şimdiye kadar, alemi insaniyetin etrafına dal budak salan, nurani bir şecere-i tuğba ile, müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Şu azim hakikata girişmeden evvel, o hakikatin fehmini tessil edecek bir mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki, ene, künûz-u mahfiye olan Esma-i İlahiye'nin anahtarı olduğu gibi, kainatın tılsım-ı mulakının dahi anahtarı olarak, bir muamma-i müşkil küşadır. Bir tılsım-ı hayret fezadır. O ene, mahiyetinin bilinmesiyle, o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemi vücubun künuzunu dahi açar. Şu meseleye dair, Şemme isminde bir Risale-i Arabiyem'de şöyle bahsetmişiz ki, alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, emanet cihetiyle insana ene namında öyle bir miftah vermiş ki, alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki, hallak-ı kainatın künûz-u mahfiyesini onun ile keşfeder. Fakat ene, kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı hilkati bilinse, kendisi açıldığı gibi, kainat dahi açılır. Şöyle ki, Sani Hakim, insanın eline emanet olarak, rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak, işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Ta ki, o ene, bir vahid-i kıyasi olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Fakat vahid-i kıyasi, bir mevcud-u hakiki olmak lazım değil. Belki, hendesedeki farazi hatlar gibi, farz ve tevehhümle bir vahid-i kıyasi teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Sual: niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? El-cevap: çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için, ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse, o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, Hakim ve Rahim gibi sıfat ve esması, muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyeti mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir had çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela, daire-i mülkünde mevhum rububiyeti ile daire-i mümkinatta Halık'ının rububiyetini anlar
ve zahir malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder ve bu haneye malik olduğum gibi Halık da şu kainatın malikidir der ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder ve kesbi sanatçığıyla o Sani Zülcelal'in ibdai sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmişler. Ve hakeza, bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat ene de münderiçtir. Demek ene, ayne misal ve vahid-i kıyasi ve aleti inkişaf ve manay harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren, vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyeti ademiyetin kitabından bir eliftir ki, o elifin iki yüzü var. Biri hayra ve vücuda bakar, o yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, kendi icat edemez. O yüzde fail değil, icattan eli kısadır. Bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti harfiyedir, başkasının manasını gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zayıf ve incedir ki, bizzat kendinde hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizanul hararet ve mizanul hava gibi mizanlar nev'inden bir mizandır ki, vacibül vücudun mutlak ve muhit ve hudutsuz sıfatını bildiren bir mizandır. İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve izan eden ve ona göre hareket eden, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا beşaretinde dahil olur. Emaneti bir hakkın eda eder ve o enenin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve afaki malumat nefse geldiği vakit enede bir musaddık görür. O ulum nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılap etmez. Vaktaki ene vazifesini şu suretle ifa etti, vahid-i kıyasi olan mevhum rububiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. Lehul mulku ve lehul hamdu ve lehul hukmu ve ileyhi turcaun der. Hakiki ubudiyetini takınır, makamı ahseni takvime çıkar. Eğer o ene hikmet-i hilkatini unutup vazife-i fıtriyesini terk ederek kendine manayı ismiyle baksa, kendini malik itikad etse, o vakit emanette hıyanet eder, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا altında dahil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlid eden enaniyetin şu cihetindendir ki, semavat ve arz ve cibal tedehhüş etmişler, farazi bir şirkten korkmuşlar. Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken, mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşvünema bulur, gittikçe kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına yayılır, koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. Bütün o insan, bütün letaifiyle adeta ene olur. Sonra nev'in enaniyeti de bir asabiyeti nev'iye ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip, o enaniyeti nev'iyeye istinat ederek, şeytan gibi Sani Zülcelal'in evamirine karşı mübareze eder. Sonra kıyas-ı bin nefs suretiyle herkesi, hatta her şeyi kendine kıyas edip, Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azim bir şirke düşer. İnne şirke le zulmun azim mealini gösterir. Evet, nasıl miri malından 40 parayı çalan bir adam, bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de, kendime malikim diyen adam, her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur. İşte ene şu hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Binler fünunu bilse de cehli mürekkeple bir echeldir. Çünkü duyguları, efkarları, kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler.
Gelen her şey nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse nefsinde abesiyet-i mutlaka suretini alır. Çünkü şu haldeki enenin rengi şirk ve tatildir. Allah'ı inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür göstermez. 11. sözde mahiyeti insaniyenin ve mahiyeti insaniyedeki enaniyetin manay harfi cihetiyle ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mikyas ve muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita ve cami bir ayine ve kainata güzel bir takvim, bir ruzname olduğu gayet kat'î bir surette tafsil edilmiştir. Ona müracaat edilsin. O sözdeki tafsilata iktifaen kısa keserek mukaddimeye nihayet verdik. Eğer mukaddimeyi anladınsa gel, hakikata giriyoruz. İşte bak, alemi insaniyette zamanı Adem'den şimdiye kadar iki cereyan-ı azim, iki silsile-i efkar, her tarafta ve her tabakayı insaniyede dal budak salmış iki şecere-i azime hükmünde, biri silsile-i nübüvvet ve diyanet, diğeri silsile-i felsefe ve hikmet. Gelmiş, gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihat etmiş ise, yani silsile-i felsefe, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse, alemi insaniyet, parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise, bütün hayır ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalaletler, felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Şimdi şu iki silsilenin menşelerini, esaslarını bulmalıyız. İşte, diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki, bir şecere-i zakkum suretini alıp, şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hatta kuvve-i akliye dalında, dehriyun, maddiyun, tabiiyyun meyvelerini beşer aklının eline vermiş. Ve kuvve-i gadabiye dalında, Nemrutları, Firavunları, Şeddatları, haşiye, evet, Nemrutları, Firavunları yetiştiren ve dayelik edip emziren, eski Mısır ve Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususi olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeleri olduğu gibi, aliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevlit eden felsefe-i tabiiye bataklığıdır. Evet, tabiatın perdesiyle Allah'ın nurunu görmeyen insan, her şeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder. Beşerin başına atmış ve kuvve-i şeheviye-i behimiye dalında aliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O şecere-i zakkumun menşeiyle silsile-i nübüvvetin ki bir şecere-i tuğba-i ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin küre-i zeminin bağında mübarek dalları, kuvve-i akliye dalında enbiya ve mürselin ve evliya ve sıddıkîn meyvelerini yetiştirdiği gibi, kuvve-i dafia dalında adil hakimleri, melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i cazibe dalında hüsnü siret ve ismetli cemali suret ve sehavet ve kerem namdarlar meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kainatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşei ile beraber enenin iki cihetindedir. O iki şecereye menşe ve medar, esaslı bir çekirdek olarak enenin iki veçhini beyan edeceğiz. Şöyle ki, enenin bir veçhini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer veçhini felsefe tutmuş geliyor. Nübüvvetin veçhi olan birinci vecih, ubudiyeti mahzanın menşeidir. Yani ene, kendini abd bilir, başkasına hizmet eder anlar. Mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Vücudu tebeidir. Yani başka birisinin vücudu ile kaim ve icadı ile sabittir, itikad eder. Malikiyeti vehmiyedir. Yani kendi malikinin izniyle suri, muvakkat bir malikiyeti vardır, bilir. Hakikati zilliyedir. Yani hak ve vacip bir hakikatin cilvesini taşıyan, mümkün ve miskin bir zildir. Vazifesi ise, kendi halikinin sıfat ve şuunatına mikyas
ve mizan olarak şuurkârane bir hizmettir. İşte enbiya ve enbiya silsilesindeki asfiya ve evliya, eneye şu vecihle bakmışlar, böyle görmüşler, hakikati anlamışlar. Bütün mülkü malikül mülke teslim etmişler ve hükmetmişler ki, o Malik-i Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur. Muin ve vezire muhtaç değil. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Her şeye kadiri mutlaktır. Esbab bir perde-i zahiriyedir. Tabiat bir şeriat-ı fıtriyesidir ve kanunlarının bir mecmuasıdır ve kudretinin bir mistarıdır. İşte şu parlak nurani güzel yüz, hayattar ve manidar bir çekirdek hükmüne geçmiş ki, Halik-i Zülcelal bir şecere-i tuğba-i ubudiyeti ondan halk etmiştir ki, onun mübarek dalları, alemi beşeriyetin her tarafını nurani meyvelerle tezzin etmiştir. Bütün zamanı mazideki zulümatı dağıtıp, o uzun zamanı mazi, felsefenin gördüğü gibi bir mezarı ekber, bir ademistan olmadığını, belki istikbale ve saadet-i ebediyeye atlamak için, ervah-ı afiline bir medar-ı envar ve muhtelif basamaklı bir mirac-ı münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostanı olduğunu gösterir. İkinci vecih ise felsefe tutmuştur. Felsefe ise eneye manay ismiyle bakmış. Yani kendi kendine delalet eder der. Manası kendindedir. Kendi hesabına çalışır, hükmeder. Vücudu asli, zati olduğunu telakki eder. Yani zatında bizzat bir vücudu vardır der. Bir hakkı hayatı var. Daire-i tasarrufunda hakiki maliktir, zulm eder. Onu bir hakikatı sabite zanneder. Vazifesini hubbu zatından neş'et eden bir tekemmülü zati olduğunu bilir ve hakeza çok esasat-ı fasideye mesleklerini bina etmişler. O esasat ne kadar esassız ve çürük olduğunu sair risalelerimde ve bilhassa sözlerde hususan 12. ve 25. sözlerde kat'î ispat etmişiz. Hatta silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dahileri olan Eflatun ve Aristo, İbn Sina ve Farabi gibi adamlar, insaniyetin gayetül gayatı, teşebbühü bil vaciptir, yani vacibül vücuda benzemektir deyip, firavunane bir hüküm vermişler ve enaniyeti kamçılayıp, şirk derelerinde serbest koşturarak, esbabperest, sanemperest, tabiatperest, nücumperest gibi çok enva-ı şirk taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında münderic olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp, ubudiyetin yolunu seddetmişler. Tabiata saplanıp, şirkten tamamen çıkamayıp, şükrün geniş kapısını bulamamışlar. Nübüvvet ise, gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlak-ı ilahiye ile ve secayâ-i hasene ile tahallük etmekle beraber, aczini bilip kudret-i ilahiyeye iltica, zaafını görüp kuvvet-i ilahiyeye istinat, fakrını görüp rahmet-i ilahiyeye itimat, ihtiyacını görüp gına-i ilahiyeden istimdat, kusurunu görüp aff-ı ilahiye istiğfar, naksını görüp kemal-i ilahiye tesbihan olmaktır diye ubudiyetkârâne hükmetmişler. İşte diyanete itaat etmeyen felsefenin böyle yolu şaşırdığı içindir ki, ene kendi dizginini eline almış, dalaletin her bir nevine koşmuş. İşte şu vecihteki enenin başı üstünde bir şecere-i zakkum neşvünema bulup, alemi insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. İşte o şecerenin kuvve-i şeheviye-i behimiye dalında, beşerin enzarına verdiği meyveler ise, esnamlar ve alihelerdir. Çünkü felsefenin esasında kuvvet müstahsendir. Hatta el-hükmü lil galip bir düsturudur. Galebe edende bir kuvvet var. Kuvvette hak vardır der. Haşiye 1. Düstur-u nübüvvet, kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir der. Zulmü keser, adaleti temin eder. Zulmü manen alkışlamış, zalimleri teşcih etmiştir. Ve cebbarları
uluhiyet davasına sevk etmiştir. Hem masnudaki güzelliği ve nakıştaki hüsnü, masnuğa ve nakşa mal edip, sani ve nakkaşın mücerret ve mukaddes cemalinin cilvesine nispet etmeyerek, ne güzel yapılmış yerine, ne güzeldir der, perestişe layık bir sanem hükmüne getirir. Hem herkese satılan muzahraf, hotfuruş, gösterici riyakâr bir hüsnü istihsan ettiği için, riyakarları alkışlamış, sanem misalleri kendi abidlerine abide yapmıştır. Haşiye 2, yani o sanem misaller, perestişkarlarının hevesatlarına hoş görünmek ve teveccühlerini kazanmak için, riyakârane gösteriş ile ibadet gibi bir vaziyet gösteriyorlar. O şecerenin kuvve-i gadabiyye dalında, biçare beşerin başında küçük büyük nemrutlar, firavunlar, şeddatlar meyvelerini yetiştirmiş. Kuvve-i akliye dalında, alemi insaniyetin dimağına dehriyun, maddiyun, tabiiyyun gibi meyveleri vermiş. Beşerin beynini 1000 parça etmiştir. Şimdi şu hakikati tenvir için, felsefe mesleğinin esasat-ı fasidesinden neşet eden neticeleriyle, silsile-i nübüvvetin esasat-ı sadıkasından tevellüt eden neticelerinin binler müvazenesinden numune olarak 3-4 misal zikrediyoruz. Mesela, nübüvvetin hayat-ı şahsiyedeki düsturi neticelerinden tekallakû bi ahlâkillah kaidesiyle ahlak-ı ilahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a mütezellilâne teveccüh edip acz, fakr, kusurunuzu bilip dergâhına abdolunuz düsturu nerede? Felsefenin teşebbühü bil vacip, insaniyetin gayeti kemalidir kaidesiyle vacibül vücuda benzemeye çalışınız hotfuruşane düsturu nerede? Evet, nihayetsiz acz, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyeti insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve müstani olan vacibül vücudun mahiyeti nerede?